Arkadaşlar yaptılar. Sarper ben. Bu haftaki Bitcoin videosuna bakalım. Bizim haftalık grafik Coinbase yine 40K 30K range'inde yani aralığında gidip geliyoruz. Buradan bakınca çok da bir done yok. Şimdi aslında bir şekilde bu şekil böyle yatay ve kararsız hareket ettiği sürece bir sürü olasılık çıkıyor. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Mikrodaki yani kısa zamandaki düşüncem ne hemen onu söyleyeyim. Ve daha sonra da kısaca hangi senaryolar, makro, majör senaryolar e, olabilir? Hangileri gerçekleşebilir? Benim düşüncem ne? Onun hakkında bilgi vereceğim size. Şimdi bir 4 saatliği alalım. Şimdi arkadaşlar 4 saatlikte işte şuradan başlayan 65K zirvesi bir aşağı düşüş var. Buraları analiz ettik detaylı. Şuraya ve şuraya inişin formüllerini söyledim. E, Şöyle söyleyeyim, mikroda şu yükseliş oldukça teknik bir yerden döndü. Holduzon'dan döndü. Şimdi tekrar test etti, yine döndü. Yani burada shortlayan algolar var diyebiliriz. Bu kötü haber ama burası yukarıya kırılırsa e, buradan shortlayan algoların da mağlup olduğunu düşünebiliriz. O zaman iş pozitife dönebilir. Birkaç defa, birkaç farklı yerde buranın önemli bir pivot olduğunu söylemiştim. Şunu kaldırmasaydık iyiydi. Şöyle yapalım. Hatta buna log değil, lim bakınca ne oluyor? Lim bakınca tam golden sondan dönmüş oluyor. Bir de şuna bakarsak, şu yukarı trende, buranın neden teknik bir yer olduğunu hatırlatacağım birazdan. Burada da bir golden zonumuz var. Yani aslında fiyat şuraya sıkışmış durumda. Bu iki hareketle şuraya sıkışmış durumda, şu aralığa. Bu aralık da işte 36K, 36.391K ile 32.764 arasında. Yani işte neredeyse %10'luk bir marja sıkışmış durumda. Ne demek bu? Şu demek, buradan shortlayan algılar olduğu için fiyat buradan düşmeye başladı. Ve bunların hedefi şurası. Bu arada birkaç geri bildirim geldi. Şurası dediğim yerleri göstermeye çalışacağım artık. Çünkü mouse'un izi bir takım teknik sebeplerle takip edilemeyebiliyormuş. Ee, Buradan shortlayan algoların hedefi 26K diyebilirim. Buradan longlayan yani 32 bu golden zone'dan longlayan algoların hedefi de ilk durak olarak şurası. 38K'lar. Dolayısıyla 36.391 veya 32.746 bunlardan bir tanesi bir gün kırılacak bir tarafa doğru. Hangi yöne kırılırsa ona göre bir senaryo takip edeceğim. Şu anda nötr bir pozisyondayım ve fiyatın herhangi bir yeri kırmasını bekliyorum. Buradan yükseleceğine ilişkin bir analiz paylaşmıştım. Ciddi bir red geldi. Burayla ilgili minor çözümler var. Sevimsiz bir düşüş geldi. Öyle söyleyeyim. Buradaki golden zone'un da bu kadar teknik olması, hedefi burası olması nedeniyle sevimsiz istiyorum. Ama %10'luk bir marja sıkıştı. Yani bir şekilde yönün ne olacağı bunlardan bir tanesi, şunlar kafanızı karıştırmasın hedefler. 36.391 veya 33 hangi taraf kırılacaksa o tarafa doğru bir minör senaryo e, kurgulamak lazım. Şimdi bu işin şey kısmıydı, mikro kısmıydı. Mikroda takip ettiğim yer burası. Hangisi kırılırsa, hangi yöne doğru kırılırsa o yön kısa vadede ağır basacaktır. Şimdi arkadaşlar, şu logaritmayı alalım. Günlüğü aldık. Şimdi Coinbase'den bir roadmap, harita çıkarmaya çalışalım. Olasılıklardan bir tanesi şu. Bunun birinci dalga olması, ikinci dalga olması, 3 olması, 4 olması ve 5 olması.
Derecesini küçültelim bunun. Ve buranın büyük derecede bir olması, yazamadık galiba. Şöyle bir 2 olması. Şimdi 3'ü yaşıyor olmamız ve 4 arıyor olmamız. Sonra 5'e gidecek olmamız. Senaryolardan bir tanesi bu. Derecesini arttırayım. Bu senaryoda en önemli donemiz de daha önce göstermiş olduğum şu hareket. Şu ölçüm. Birinci dalganın boyunu alıp ikinci dalgaya projekte ettiğimde oluşan zirve 1618 katını kitlemiş oluyor. Ve bizim üçüncü dalgada daha önce defalarca anlattığım en çok arzuladığımız yer burası. İstatistiklere göre en çok oluşan yer. Dolayısıyla bu sayım mı yapıyoruz? Olasılıklardan bir tanesinin olmasının en büyük sebebi bu. Peki zayıf yönleri var mı? Var aslında. Zayıf yönü şu. Burası çok kolay çözülebilir bir yer değil. Onu da söyledim. Bu bir burada olabilir veya burada olabilir. Zayıf diğer yönü aslında 2. Burada da olsa bu 2. Yani birinci dalgamız şurası olsa ve ikinci dalgamız burası olsa da yok öyle değil. Şimdi yaptığım gibi birinci dalgamız burada, ikinci dalgamız burada olsa da bu 2 çok utangaç bir 2. Yani diyelim ki ya birinci dalgamız burası. Buradan şöyle bir düzeltmeyle 2'yi bekleyip sonra 3'ü beklerdik. Öyle bir düzeltme yok 2'de. Hiçbir olasılıkla derin bir düzeltme yok. Böyle olunca burası zayıf nokta oluyor. Üçüncü dalganın iç sayımı da çok yani kurallara uygun. Bu arada söylediğim bütün seçenekler kurallara uygun. Ama bir taraftan da bu senaryoya nasıl bir şey yapardık? Şöyle bir şey yapardık. İşte burası 1 olabilirdi, 2 olabilirdi, 3 olabilirdi, 4 olabilirdi, 5 olabilirdi. Böyle bir şey olabilirdi. Bunun derecesini küçülteyim. Rengini de değiştirelim. Mesela şöyle bir şey olabilirdi. Burada da birinci dalga şüpheli olurdu. Yani yine üçüncü dalga en kısa dalga olmuyor. Ama böyle birinci dalga, böyle bir trende çok uygun değil. Geometri olarak, kural olarak değil. Birinci dalga veya şöyle bir şey olabilir. Ama bu birinci dalgaya göre bu geri kalan üçüncü ve beşinci dalga da geometri olarak e, çok uygun değil. Bu durumda nereye bekleriz 4 için? Bütün bu açıklamalardan sonra 2'den 3'e pip çekeriz ve şu aralıkta bekleriz. 3-4 arası. Pardon. Açayım şunları. 0.382-0.50 arasında bekleriz. 0.382 şimdi önemli bir done olacak. Bunun rengini biraz belirgin yapalım. 0.382-0.50 arası ve o arayı yokluyoruz. Yani 4 için ideal yer. Olasılıklardan bir tanesi bu arkadaşlar. Diğer olasılığa bakalım. Diğer olasılıkta şöyle. Yine birinci dalga aynı. Burada bir üçüncü dalgamız var. Buradan hani detaya inince bu üçüncü dalgaya ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir dördü var ve böyle bir beşi var. Yani büyük ölçekte birinci dalgamız burası. Biraz önce bahsettiğim olasılık. Yine ikinci dalgamız işte utangaç. Bu durumda üçüncü dalgamız burası. 4 burası. Zirvede burası. 5 de burası. Zirvede 5 daha doğrusu. Bunu derecesini büyütelim. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bu durumda şu oluyor. Elimizde birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga ve beşinci dalga ile üçün alt sayımı oluyor. Üçüncü dalganın alt sayımı oluyor. Ve buradan 5'e giden de 1, 2, 3, 4 diagonal bir 5'imiz var. Yani her senaryoda şu değişmiyor öyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5 deyip bunun rengini değiştirelim. Diğer senaryo bu. Şimdi bundaki olayla bir önceki senaryoyu karşılaştıralım. Bu birinci dalga ile ikinci dalganın boyunu aldığında bu sefer 3 diye etiketlediğim yer 1618 katında. Bakın şöyle göstereyim.
Yani 3'te 1618 gerçekten önemli bir hesap kitap. Buradan kaldırmışım gerçi. Bir daha alalım ölçüyü, kaldırmayalım bu sefer. Alamadım. Aşağı yukarı aldım. Burada da 1618 katı zirve bu olasılıkta. Bu olasılıkta da işte bu beyaz 1-2'nin 1618 katı, bu beyaz 3 oluyor. Dahası şimdi baktığımızda birinci bu sefer bu sarı 1-2 beyaz 3'e dahil bir dalga olmuş oldu. Ve bu tanımlanması zor dalga beyaz 3'ün 3'ü olmuş oluyor. Çünkü 3'e benzeyen bir dalga bu birden ziyade. Bu sarı 3, sarı 4, sarı 1-2'nin 1618, 1.75 katına çok yakın bir yerlerde çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. İşte şöyle yaptığımızda 2 katı. Yani tam sıfırlamadım, ekledim ama arzulanan yerde bu 3. Ve dahası bu şekilde alırsak 2-4 kanalı çok daha muntazam çalışıyor. Diğerinde de göstereyim. Yani 2 şurada da olabilir, burada da olabilir. Şunu baz alalım. Diğerini de kontrol edelim. 2'den 4'ü çekip 3'e projekte ettiğim kanalda işte burasını değiştirebiliriz. Şöyle olabilir. Bir miktar değişiyor. Şöyle olabilir. Şurada bu birinci dalganın başlangıcında birkaç olasılık var makro eğilimimizde. Beşinci dalganın yeri arzulanan yerde. Yani bu median line'a kanalın üst bandına yakın. Diğer olasılıkta biraz detaya girdik ama bu sefer öyle olsun. Beyaz 2'den, beyaz 2 adayından, pardon, böyle çalışmıyor. Daha dördümüz belli değil. Bu karşılaştırmayı şimdi yapamıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi ikinci olasılıkta 1, 2, 3, 4, 5 ile biz bu ilk dalgayı, buradan başlayan dalgayı yapmış görünüyoruz. Ve bu durumda şu araya bir düşüş beklenir. Şu araya bir düşüş beklenir. Emin olmak için bu fibin, evet, fib değerleri nokta açık, okey. Bu trendin 50'si ve golden zone'u burası oluyor. Buraya gelmesi gerekir. Başka bir olasılık daha var. Bunu şöyle yapalım. Yine bir ikisi böyle olan, fakat üçü böyle olan. Hani üçü böyle olmayan, üçü böyle olan. Şimdi bunda 4 aradım. Sonra 5 gelecek olan olasılık. Bu arada inşallah çok hızlı gitmiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir olasılık var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ile içinde şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ile 3'ü yaptığımız, böyle büyütürsek tamamdır. Bir olasılık var. Şimdi bir de başka bir şey var. O da şimdiye kadar daha önce belirttiğim birçok kişide gördüm. Ee, Yükseliş trendinin aslında buradan başladığını öngören, işte buna göre buraya 3 denilebilir. Bu olasılıkta 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Burası 3 olacak, 4 olacak. Şuradan 5 olacak. Derecesini değiştirelim. Niyet yapalım. Rengini de 3 renk yapalım. Buradan başlatırsak böyle bir olasılık var ki Pitchfork'a falan oldukça uygun görünüyor. Yani median line teması median line üstünden devam ediyor. 0.50'de reaksiyon, median line üstünde yine bir reaksiyon ve şu anda da median line'deyiz. Yani bu işte 7 haftadır yaşadığımız şey median line'ın etkisiyle oluşan bir şey olabilir. Sıkılamadım bunu. Bu hesap şuradan başladığımız olasılıklarla da çok güzel olmuyor açıkçası. 1-2 burası alırsak ve buraya bir median line
pitchfork uygularsak bu pitchfork bu fiyata hükmedemiyor gibi görünüyor. Yani şu şekilde hareket etmesi gereken fiyat sağa doğru kaymış, bu açı bozulmuş, bu biri ikiye göre hareket etmiyor anlamı çıkabilir. Şu olasılığa bakalım. Bu olasılıkta da ya işte çok tuhaf bir iki olduğu için, yani fena bir pitchfork değil, öyle diyeyim. Şu temaslar, şuradaki temas, şuradan gidip işte bu temaslar. Ama burada yine pitchfork'un dışına çıkmış durumda. En şık olasılık biraz önce gösterdiğim pitchfork mantığıyla şu olasılık. Bunu da dolayısıyla dikkate almamız lazım. Şimdi okey, fiyat bir yolları takip edebilirmiş. Güzel. Peki bu benim işime yarar mı? Nasıl yarar? Şuradan gidelim. Bu sayımdan gidelim. Buna göre 4 geldikten sonra 4'ün yerine işte bakmak lazım. 4 geldikten sonra 5'e gitmesi lazım. Sonra 4'e gidecek. Sonra büyük 5'e gidecek. Buna göre oyun kurulabilir. Bu plana göre. Bu plana göre 1, 2, 3, 4 yaptık. 5 için yükselmemiz lazım. Şuna göre bir oyun planı yapılabilir. Ve şu olasılığa göre de fiyatın buraya düşmesi lazım. Şöyle bir beklenti ve sonra yukarıya oynayabilirsiniz. Çünkü bu durumda da aslında en çok düşüş öngörülen bu senaryo da en bullish senaryo şu açıdan. Bu durumda bu büyük ölçekte 1-2 olmuş oluyor. Bunun 3'ünü, 4'ünü, 5'ini arıyoruz. Hedefler çok yukarıya gitmiş oluyor bu olasılıkta da. Yükseliş trendinin devamı halinde gördüğüm 3 olasılık var. Bu olasılıkların hepsine şuradan 1-2 ile göstereyim. Şuradan 1-2 ile başlanılan senaryoda eklenebiliyor özetle. Şimdi bunların ortak noktası hepsinin bir zirveye varmış olması ve düzeltme halinde olmuş olmamız. Dolayısıyla herhangi bir tanesinde bu düzeltmeyi de incelediğimde gördüğüm nedir? Onu da söyleyip bu haftaki videoyu kapatayım arkadaşlar. Gördüğüm şu. Hepsini siliyorum. Bir düzeltme dalgasında şu dibi eğer aşağı geçmeseydi düzeltmeyi burada bitirebiliyordum. Yani buradan bitti, artık yükselmemiz lazım senaryolarını konuşabiliyordum. Bu dip gerçekleşince buradan bitti, evet şimdi yükseliş senaryosu başladı olasılıkları çok olası, en böyle olabilecek olasılıklar olmamaya başladı. Çok fazla karışık formüllerle buradan bütün düzeltmeyi bitirip yükseliş senaryosu başlatabiliyoruz. Ve arkadaşlar şunu kapatayım. Ve arkadaşlar şöyle bir gerçek de var. Şurada bekleyen. Kırdığımız ve şurada da bir test edip geri geldiğimiz, sonra kırdığımız bir zirve var. 20K zirvesi. Ve fiyat ona doğru gidiyor. Mıknatıs etkisi de yapıyor olabilir. Şimdi çok tekniğe girmeden özetini söylüyorum arkadaşlar. Bana göre düzeltme şu dip geldiği için, şu dibin aşağısında gerçekleştiği için, karayla işaretlediğim dip geldiği için şöyle bir düzeltme yaşıyor olmamız lazım. Burası değil de buraya inebileceğimiz, aslında buraya da inebileceğimiz ama çok içime sinmiyor. Buraya inebileceğimiz bir düşüş senaryosu var. 1, 2, 3, 4, 5 yapmış olma ihtimalimiz bana göre yüksek. Peki bu ne demek? Hiçbir düzeltme 1, 2, 3, 4, 5 ile oluşamaz.
Biz trendler için kullanırız, düzeltmeler için kullanmayız 1, 2, 3, 4, 5'i. Ve bu nedenle bana göre biz bir çeşit düzeltmenin A'sını yapmış olduk. Ve B'si için yükselmeliyiz. Sonra da 20K zirvelerini deneyebiliriz. Gördüğüm bu. Şimdi buranın 1-2 olduğu, buranın da 3 olduğu ki 1.618 katını tam tiklemiyor da bir miktar daha fazla. Bir senaryoda şu geometride oldukça düzgün görünüyor. Onu söylemem lazım. Şu geometride oldukça düzgün görünüyor. Buna bir pitchfork çekersek bu 4'ün pitchfork'un alt paralelinde olma ihtimali, fazlaları kaldırayım. 2,5 gitsin. 2 gitsin. 1,5 gitsin. Şu alt paralel civarlarında, şuralarda olma ihtimali geometri. Arkadaşlar yine umarım sesim geliyordur şimdi. Kuvvetli bir olasılığa benziyor. Olabilir yani, şık olabilir özellikle. Bu nasıl 2'ye geldiyse bu da bu şekilde 4'ü yoklayabilir. Bu durumda ne beklemek lazım? Bu durumda B için yükselmeyi beklemek lazım. 1, 2, 3, 4, 5 ile A yaptık. Bu trende çekeceğim pivin golden zone'u ile şu aralıkta aslında. Şu aralığa kadar fiyatın yükselmesini bekliyorum. Ve daha sonra bu dediğim 20K zirveleriyle ve bu pitchfork'un alt paraleliyle savaşacak bir C bekliyorum. Bu genel geometride uygun bir şey. Bu 1-2 kısmından emin değilim. Çünkü aslında ben şu dalganın çok benzer olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Şu deyince görünemeyebiliyormuş. Ona göre açıklayayım. Sarı 1-2 diye belirttiğim yerin şu önceki ikinci kare ile bu yapı ile çok benzer olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle buranın aslında düzeltme dalgası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani teknik konuşmak gerekirse bunun bir W, bunun bir X, bunun da bir Y olduğunu düşünüyorum. Ve yeni yükseliş senaryosunun buradan başladığını düşünüyorum. Fakat ya şurada geçen 7 hafta bir şeyi değiştirmiyor, fiyatı değiştirmiyor ama çok önemli bir şeyi değiştiriyor. Zaman değişmeye başlıyor. Yani benim ilk senaryomda uzun süredir savunduğum senaryomda, şurada sileyim. Burası bir birinci dalgaydı. Burası da bunun 1.618 katı olması nedeniyle üçüncü dalgaydı. Şimdi bunun 4'ünü arıyorduk ve sonra 5'ine gidecektik. Savunduğum senaryo buydu arkadaşlar. Fakat burada geçen zaman, şurada geçen zaman hadi fiyat olarak tamam. Büyük bir düzeltme yaptı ama zaman olarak da düzeltme yapıyor. Arkadaşlar düzeltmenin bir Elliott dalga teorisindeki adı aşırılıkların törpülenmesidir. Tanımı budur yani. Bir hareket yapar fiyat. Şöyle bir hareket yapar. Daha sonra bunun düzeltmesini yapar. Çünkü aşırıdır bu hareket. Bu aşırılıklar temizlenmiş, törpülenmiş olur. Şimdi bu hesaba göre bu törpülenme ikinci dalgadaki bu da olsa törpülenmeye göre çok fazla olmaya başladı. Dolayısıyla buranın aslında burayla alakalı yani şu dalgayla ilgili bir düzeltme olma ihtimali belirdi. Dolayısıyla çok zaman geçirmeye başladı burada. Burada çok, eğer 1-2 burasıysa yani şurasıysa 1-2 burasıysa beyaz 2 ise bu 4 çok fazla zaman, çok fazla fiyat olarak düzeltme yapmış oluyor. Fakat şunu konuşuyor isek büyük derecede burası 1.
Burası 2. Şimdi 3 yaptık ve bunun 4'ünü arıyor isek, ki bu 3 de dediğim gibi 1618 katlarına yakın, ölçelim. İşte 1618 katı burasıymış. 2 katıyla 1,75 arasında bir yerlere geliyor. Alakasız değil. Şöyle baktığınızda güçlü, daha güçlü dalga, 3'te istediğimiz reaksiyonlar var. Yani teknik olabilir böyle bir şey. Böyle bir şeyse bu durumda şurayla karşılaştırmak lazım yapıyı. Benim sürekli olarak işte burada e, kontrol ettiğim yer buradaki ikinci dalgayla benzerliği aldığı uyumlu olması, olup olmaması, burayla alakalı bir düzeltme olabilir. Ve bu durumda biraz önce bahsettiğim 1, 2, 3, 4, 5'te A, ters olduğu zonda B, sonra da şurada bir çek C ile bir 4. dalga yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla benim oyun planım bir dönemdir, bir hafta, 2 haftadır şöyle. Şöyle bir B bekliyorum. Çünkü bu 5 burada da olabilir, daha aşağıda da olabilir. Bununla ilgili yani bu 5'in yeri konusunda emin değiliz. Şurada bildiğimiz 7 haftadır fiyat buraya sıkıştı. Ve karışık karışık teknik analizlerle bu trende devam ettirebiliyoruz, ettiremeyebiliyoruz. Takip ettiğim şey bu anlamda şu çektiğim FIB'de marj az olduğu için şunu açacağım. Golden Zone'dan buraya hedefleyen algılar mı kazanacak? Yoksa şu Golden Zone'dan şuraya hedefleyen algılar mı kazanacak? Buna bakmak. Onun haricinde makro planımda dediğim gibi bir B için yukarıya çıkmak ki fena bir marj yok. Şimdiki fiyattan Golden Zone'a kadar çıksa, öyle varsaysak %52 yapıyor. Sonra da yani 50K'lara çıkıp oradan 20K'ları test etmesi. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Bu kripto, Bitcoin bu tip hareketleri sever. Ruhuna uygun. Yani şöyle düşünün. Şimdi buradan gidiyor. Herkes yine to the moon, işte uçtuk bittik moduna girebilir. Tekrar piyasaya yeni para girebilir. Tekrar ümitler yeşerebilir. Daha sonra 20K'ya düşüş gelebilir. Herkes terste kalabilir. Ümitler azalmışken şu zirveyle yarışılır. Şu psikoloji zor bir psikoloji olur gerçekleşirse. Sonra 5. dalgaya gidip yine herkes ters köşeye bırakabilir. Çünkü şurada yaptı herkes ters köşede bırakmaktı. Şu düşüş yine herkes ters köşede bırakan bir hareketti. Bu ikinin aşağı gelmeyip buradan direkt yukarıya gitmesi herkesi ters köşe yapan bir hareketti. Dolayısıyla Bitcoin'in ruhuna da uygun olduğunu düşünüyorum bu hareket. Arkadaşlar gördüğüm senaryolar bunlar. Benim en olası senaryom da ya bu demeyeceğim henüz. Çünkü bu bir hala kabul etmiyorum. Ama şekil şemal giderek ona benziyor. Haftaya görüşmek üzere. Bakalım fiyat bize bu hafta daha sağlam yorum yapabileceğimiz done verecek mi? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.